Merhaba arkadaşlar. Anthony Joshua ve Alexander Usyk rövanş öncesinde ilk basın konferansını gerçekleştirdi. İki boksör de uzun bir aradan sonra ilk kez karşı karşıya geldiler. İki boksörden de açıklamalar var. Bu açıklamaları sizlere aktaracağım. Yine basın konferansı ile ilgili gözlemlerim var. Cımbızla çektiğim önemli anlar var. Kendime özgü yorumumla bunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ben öncelikle size Anthony Joshua'nın sonrasında da Usyk'in açıklamasını aktarayım. Anthony Joshua'nın açıklaması şu şekilde. En başından beri söylediğim gibi aç kal ve motivasyonunu yüksek tut. Doğru bir söz. Hayatta darbeler olur, her şey olur. Ancak esneklik, zihinsel dayanıklılık ve tutarlılık her zaman galip gelecektir diyor. Yine doğru bir söz. Yani kesin olarak hala tartışmasız yoldayız ve bunu sadece yolda küçük bir an ama ben hedefe odaklandım diyor Anthony Joshua. Yine organizatörü Eddie Hearn'ün Anthony Joshua'ya ilk maçla ilgili soruları var. Bu soruya da Anthony Joshua'nın cevabı şu şekilde. Usyk ile kavga bazı turlarda beni mahvetti ve bu yenilgiyi bir erkek gibi almam gerekiyor ama kendimi sorumlu tutuyorum ve yanıldığımı kabul edebilen ve başımı dik tutan biriyim. Haklı olduğum zaman Eylül'deki kavgada ben yanıldım ve o haklıydı ve bunu 20 Ağustos'ta tersine çevirmem gerekiyor diyor Anthony Joshua. Bir zahmet de çevirsin Anthony Joshua. Yine devam ediyor. Durumu fazla karmaşık hale getirmekten hoşlanmıyorum. Çünkü dehada basitlik vardır ve bazen işleri basit tutarsanız harika şeyler başarabilirsiniz. Bu yüzden sadece işleri basit tutacağım, ileriye doğru gideceğim ve tarih yakında gelecek diyor. Maç tarihinden bahsediyor. Herhalde burada yine devam ediyor. Ona ve ekibine gereken krediyi vermelisiniz. Düşman değilim. Ona, sanatına ve başardıklarına saygı duyuyorum diyor. Anthony Joshua Alexander Usyk'e düşman değilim. Ona, sanatına yani boksuna diyor ve başarılarına saygı duyuyorum diyor. Gerçekten çok güzel bir açıklama Anthony Joshua'nın şu açıklaması. Yine devam ediyor. Yani bu beni sadece daha iyi olmak istemem için motive etmeli. Geceleri benden daha iyi olan veya bazı yönlerden benden daha iyi olan birinin yanındaysam kendimi motive etmem ve onlardan daha iyi olmaya kendimi zorlamam gerekiyor ve gerçekten yapılan tek şey bu diyor. Yani burada büyük bir ihtimal hocasından bahsediyor. Yani iyi bir hocanın yanındayım ve iyi çalışıyorum gibisine iyi olmak için de elimden geleni yapıyorum diyor. Yani onlar gibi iyi olmak için. Yine devam ediyor. Harika olan şey ikinci bir şansım var diyor. Yani bu ikinci bir şansım rövanş maddesi için ikinci bir şansım var diyor. Yani başarılı olmak için. Beni ilk başta boksa sokan şey gençliğimde ara sıra biraz başım belaya girdi ve ikinci bir şansla kutsandım ve boksu buldum ve iki elimle aldım diyor. Yani başım belaya giriyordu ve bu yüzden de boksla tanıştım. Yani kutsandığını ifade ediyor. Şanslı olduğunu yani boksla tanıştıktan sonra iyi ki de tanışmış. Yoksa belki çok daha kötü yerlerde olabilirdi. Şu anki hali ne görüyorsunuz? Dünya Anthony Joshua'yı konuşuyor. Yine devam ediyor. Yani beni ve hikayemi tanıyorsan geri dönüşün kral olduğumu biliyorsun. Beni bırakabilirsin ama beni alt etmek zordur diyor Anthony Joshua. Yani şunu söylüyor. Ben diyor rövanşların kralıyım. Andy Ruiz'de maç yaptım. Andy Ruiz'e yenildim. Ama rövanşta Andy Ruiz'i yendim diyor. Rövanşlarda her zaman kendini iyi hissettiğini ve rövanşta başarılı olacağını söylüyor Anthony Joshua. Anthony Joshua'nın açıklamaları bu şekilde. Usyk'in açıklamalarına geçelim. Yine Usyk'in konuşmaları kısa ve öz. Doğrusunu söylemek gerekirse Ukraynalı boksörler özellikle de boks kitabının tam ortasından konuşuyor. Yani konuşmasını gerçekten çok iyi beceriyorlar. Usyk'in açıklaması şu şekilde. Arkadaşlarım, yakınlarım savaşta öldü. Bu kadar çok insan acı çekerken bunun herhangi bir şeyi nasıl olumlu yönde bileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Bir ay orada kaldım. Orada ne olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Roketler uçuyor, savaş uçakları uçuyor. Korkunç diyor Alexander Usyk. Yine
açıklamasına devam ediyor. Asla yüksek veya parlak konuşmalar yapmam. Bakın arkadaşlar, en önemli olan bu. Bak, yaptığı açıklama, yani ben bazen diyorum ya, bir boksör konuşmasını gerçekten iyi bilecek. Yaptığı açıklamaları örnek vereyim cımbızla seçerek yapacak. Bence şu açıklama çok düşünerek çok mantıklı bir açıklama. Bak, asla yüksek veya parlak konuşmalar yapmam. Sadece spor salonumda ve antrenman kampımda çok çalışıyorum. Bak, devam ediyor. Kısa ve öz. Dövüşe kadar yapacağım şey bu. Sonra da ringe girip seni boksumla mutlu edeceğim diyor. Kısa ve öz açıklama. Şimdi Anthony Joshua ve Alexander Usyk'in basın konferansındaki ben gözlemlerimi sizinle paylaşayım. Şu bir gerçek arkadaşlar. Mesela burada yapılan bir anket var. Benim yaptığım ankette burada belli bir arkadaşlar, özellikle de boks fanları, Anthony Joshua'nın Usyk'i nakavt edeceğini düşünüyorlar. Bununla ilgili bazı arkadaşlar kararlı. Yine yapılan bir ankette de Anthony Joshua'nın bu maçta yenileceği yönünde, mesela çok yüksek bir oranla kaç kişi oy kullanmış? Hemen size söyleyeyim. 11.000 kişinin kullandığı oyda Usyk %71'lik bir oy almış. Joshua %29'da kalmış arkadaşlar. Yani en büyük favori Alexander Usyk bu maçla ilgili. Benim yaptığım ankette de yine Usyk'e, yine Anthony Joshua'ya işte kazanacağına dair umutları olanlar var. Ama şu bir gerçek. Usyk favori, evet, ama her zaman ben konuşuyorum ama bazı arkadaşlar bana kızabilir. Boksta hiçbir zaman garanti yok arkadaşlar. Şimdi ben Anthony Joshua'yı da gördüm. Alexander Usyk'te basın konferansında gördüm. Özellikle de ikisine de baktım. Her zamanki gibi Usyk'in gözleri mermi gibi. Yani yerinden fırlayacak. Zaten onun en büyük özelliklerinden bir tanesi de refleksleri. Yumruklardan çok iyi kaçan, ayaklarını çok iyi kullanan esnek bir boksör. Bellerini çok iyi kullanıyor. Özellikle de onun en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Bir de esnekliği. Anthony Joshua'nın aslında baktığımız zaman aslında kötü bir boksör değil. Ama gittikçe aynı Beterbiev gibi çok fazla dayanıklılık, çok fazla ağırlık çalışarak biraz kendisini Robocop gibi yaptı Anthony Joshua. Bu yüzden de esnekliği onun kayboldu. Ama yine de şu bir gerçek. Anthony Joshua'da umut var mı? Ben umut görüyorum Anthony Joshua'da. Neden görüyorum? Bazı boksörler rakiplerini korkutur. Nasıl korkutur? Mesela Devin Haney, George Campbell maçı duyulduğunda salona koştuysa, Anthony Joshua da Usyk rövanşı için hemen salona koştu. Bu gibi boksörler beni gerçekten yani boks ringlerinde hep bir umudun var olduğunu göstertirler. Anthony Joshua'nın umudu var ve bu maçı alacağına da, doğrusunu söylemek gerekirse, Joshua kendini inandırmış. Buraya iyi bir performansla gelirse, yani boksunun dışında ben açık konuşayım. Anthony Joshua kondisyon olarak iyi şekilde ringde olursa Anthony Joshua Usyk'e karşı bir şeyler yapabilir. Ama nefesi yetmezse Usyk yine Anthony Joshua'yı rahat bir şekilde geçecektir. Usyk'e gelirsek, Usyk'in özellikle de doğrusunu söylemek gerekirse Usyk'in biraz kafası karman karışık, gitgellerde Usyk. Usyk şu anda mental olarak iyi durumda değil. Ben onu söyleyeyim. Rahat değil. Usyk'in üzerinde gerginlik var. Usyk'in üzerinde hala bir olumsuzluk, hava var. Psikolojisinin de bozuk olduğunu görebilirsiniz. Yani duruşuyla, tavırlarıyla, hareketleriyle normalde Usyk o Usyk değil. Ama bazen insan başına neyin geleceğini bilmiyor arkadaşlar. Mesela Usyk ne yaptı? Anthony Joshua'yı yendi. Neredeyse sevinci kursağında kaldı. Yani onu bile doya doya kutlayamadı. Ülkesinde bir anda savaş çıktı. Ailesi savaşın ortasında kaldı. Yani Usyk'in eli ayağına dolaştı bir anda. İşte Ukrayna'ya gitmek için o kadar insanı devreye soktu. İşte Ukrayna'ya gitti. Ailesinin içinde orada
bir anda kendisini cafcaflı bir ortamın içinden savaşın ortasında buldu. Yani bu gibi şeyler insanı nasıl etkilerse onu da o şekilde etkiledi. Tabii ne kadar biraz da Usyk işte nasıl söyleyeyim, Anthony Joshua maçına odaklanacağım dese de bazen şu bir gerçek arkadaşlar. İnsanlar yaşadıklarını unutamaz. Usyk de oradaki yaşadıkları her zaman kafasında, aklında. Düşünün, çocukları, ailesi, yakınları savaşın ortasında kalmış. En yakın arkadaşları, dostları, akrabaları zarar görmüş. Ve Usyk şu anda tabii ki mental olarak iyi bir durumda değil. Bunu da zaten bazı gözlemi iyi olan arkadaşlar görmüş olabilir. Bununla ilgili de yorum yapabilirsiniz. Ben de yanılıyor muyum? Yoksa Usyk çok rahat mı? Sizin de görüşünüz benim için, düşünceniz de önemli. Şimdi arkadaşlar Joshua Usyk maçına gelirsek, Usyk biraz sanki kilo almış. Biraz kilo almış. Eli yüzü biraz şişmiş. Bana öyle geldi. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Ama Anthony Joshua biraz daha derli toplu. Eli yüzü zayıf. Antrenmanlı olduğunu görüyorum. İyi çalışmış olduğunu görüyorum. Duruşuyla, kendinden emin hareketleri. Hani ne demiştim? Anthony Joshua ve Alexander Usyk arasında aşk bitti, sevgi kaldı demiştim. Sevgide de zaten ekrandaki küçük resimde görürsünüz. Usyk resim çekiyor. Anthony Joshua hiç istifini bozmuyor. Yani Anthony Joshua, şunu açık söylemek gerekirse, rövanşa tam anlamıyla kitlenmiş. Rövanş alacağına inanıyor. Usyk gerçekten çok dikkat etmesi gerekiyor Anthony Joshua. Ya ilk maça kesinlikle aldanmaması gerekiyor. Joshua güçlü bir boksör. Sert yumruklara sahip. Teknik olarak belki Anthony Joshua'dan bir iki tık daha geride olsa bile emin olabilirsiniz, Anthony Joshua Usyk'i yenecek kapasitede bir boksör. Ben de bunu buradan söyleyeyim. Rövanşta hiç belli olmaz. Tamam, büyük favori Usyk, ama dediğim gibi boks ringlerinde garanti hiçbir şey yok. Bir yumruk her şeyi bitirir. Bunu da gördük. Gervonta Davis Romero maçını hatırlayın. Gervonta Davis'i, doğrusunu söylemek gerekirse, ben Romero'yu çok daha iyi bir maç çıkartır. Güçlü bir boksör. Hatta yumruk hattında Gervonta Davis'in de canını yakıyordu. Ama ne yaptı? Gelişine ters bir yumruk vurdu Gervonta Davis. Geri yumruğunu gelişine vurduğu için de Romero'yu knockout etti. Boks bir yumruğa bakıyor. Dediğim gibi hiçbir zaman belli olmaz. Boksun garantisi kesinlikle ve kesinlikle yok. Bu maçta ben şu şekilde, zaten Anthony Joshua'nın dövüşme stili belli zaten. Prese dayalı boks yapacak. Çok fazla yumruk atacak. Çok fazla baskı kuracak. Zaten Usyk bu şekilde geleceğini biliyor. Büyük bir ihtimal Usyk de buna göre hazırlanacak. Ayaklarını çok fazla kullanacak. Gelişine çok fazla yumruk vuracak. Anthony Joshua'ya ve kapalı kısa yumruklar vuracak. Anthony Joshua üzerine yıkıldığında yakından kısa yumruklar vuracak. Zaman zaman da onu bazen orta distansta tutup ondan puanlar alacağını düşünüyorum. Usyk için fark etmiyor arkadaşlar. Ukraynalı boksörler yakın, orta, uzak dövüşürler. Çünkü Ukraynalılar her türlü boksu yapıyor. Ama Küba boksunun bir olay var. Küba boksu mesafede mermi gibi yumruklar vuruyor. Hani bazen ben örnek vereyim, bazen teknik gösterirken arkadaşlar diyorum, bunu geri çekmeyin. Bunu mermi gibi vurun. Mesela yakın bir tarihte Ramirez'i gördünüz. Nasıl soluyla rakibin üzerine aldı. Sağ direğini mermi gibi vurdu. İndirdi rakibini. Yani benim gösterdiğim hareketlere mutlaka iyi çalışırsanız boks ringlerinde başarılı olursunuz. Aslında Usyk Joshua maçına yani %71'lik kesin Usyk zaferiyle sonuçlanacak diye bu şekilde oy kullanan arkadaşlara ben sadece şunu diyorum. Boksta hiçbir zaman neyin ne olacağı belli olmaz. Ben her zaman çalışan, isteyen boksörden korkmuşumdur. Şu anda da Anthony Joshua da beni korkutan boksörler arasında. Ama tabii ki burada zafere yakın isim Usyk diyebilirim. Ama hiçbir zaman şu maçta ben yani kesin olarak bu kadar yüksek, örnek vereyim, garanti bir şekilde Usyk'in alacağını söyleyemem. Anthony Joshua'nın ilk maçta Usyk'e nasıl zarar verdiğini gördünüz. Kaşını gözünü yardı. Bu yüzden bu maçta
daha antrenmanlı, daha iyi bir Joshua çok daha iyi işler çıkartabilir. Ama teknik kapasitesiyle Usyk 12 roundun sonunda bence Anthony Joshua'yı yenen isim olacaktır. Joshua'nın tek şeyi knockout edebilirse veya örnek vereyim etkili yumruklar vurup onu bazı roundlarda kruko durumuna düşürürse, bariz bir şekilde puan olarak öne geçerse belki alır, ama yoksa kolay kolay Usyk maç vermez arkadaşlar. Benim Joshua Usyk ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma da çok fazla bir şey gelmiyor. Sizin de tabii ki bu maçla ilgili yorumunuz varsa onu da açıklayabilirsiniz. Boks bu. Her an her şey olabilir. Ben her zaman şu bir gerçek. Boksta mesela bazı boksörler oluyor mesela. Hani şunu diyoruz, kesin alacak. Ama bakıyorsun çok kötü bir performans da ringde oluyor. Yani yumrukları zayıf, işte eli kolu gitmiyor. Hani bizim de bu sefer şöyle bir şey oluyor. Hani bazı boks fanları, beni takip eden insanlar da şunu diyor. Hocam hani dedin işte kesin alacaktı, işte yenecekti. Şimdi adam kondisyonsuz gelmişse işte ben adamın yanında değilim. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. Sadece bir önceki maçına bakaraktan yorum yapıyorum. Yani bunda ben ne yapabilirim yani? Gidip onu zorla ringe çıkıp işte yumruk attırarak ona, elimle yumruk attırarak onu yendiremem doğal olarak. Arkadaşlar boksta her zaman şu bir gerçek. Biz bazı boksörleri mesela, çoğu boks fanı düşünün, kaç bin kişinin kullandığı şeyden şu anda nasıl söyleyeyim, Usyk %71 ile çok açık ara farkla favori. Ama şimdi burada Usyk kötü bir performansla ringde olursa, Joshua Usyk'i yenerse, yani buradaki boks fanlarının kullandığı oylar kaç bin kişinin, yani bu boksu bilmiyor anlamına gelebilir mi? Hayır, kesinlikle gelmez. Onlar da yanılabilir. Bilemezler ki Usyk'in antrenmansız geleceğini veya Usyk'in bu maça çok fazla konsantre olamadığını, yani ne yaşadığını bilemezler. Yani o yüzden kaybedebilir. Yani benim de yaptığım bazı, zaten şu analizimde çıkıyor, yani emin olabilirsiniz. Yani onu yakalıyorum. Yani knockout olan boksörlerde yakalayamıyorum. Onun da nedeni knockout yumruğu sürpriz yumruktur. Romero maçı ile ilgili şunu demiştim. Tamam, Gervonta Davis teknik ama Gervonta Davis'i Romero yenebilecek güce, kapasite sahip. Romero Gervonta Davis'i zorlayacak dedim ama tek yumrukta Gervonta Davis Romero'nun da fişini çekti. Yani onda da Mike Tyson gibi özünde farklı bir güç var. Vurduğunu nakavt ediyor. Santa Cruz maçında da çok iyi Santa Cruz'u nakavt etti. Aparkatlarını, kroşelerini iyi vurabilen bir isim. Bu yüzden boksta kesin konuşmak yok ama yine tabii ki bir tık her zaman Usyk galibiyete yakın isim. Joshua knockout için gelecek. Özellikle de boks fanları Joshua'dan knockout bekliyor. Enerjisi, heyecanı yüksek olacak. Çekişmeli bir maç olacak. Vuran vurana, kıran kırana bir maç olacak. Tabi Usyk kaçarak bu enerjisini düşünmezse maçın büyük bir ihtimal, ben şöyle görüyorum. Joshua'dan ilk 2 round, 3 round belki kaçak oynayacak. Belki ona göre presle oynayacak. Ukraynalılar boksu çok iyi bilir. Nerede nasıl hareket edeceğini iyi bilir. İzleyip göreceğiz. Bakalım Usyk ringe ilk rounddan itibaren nasıl, Joshua nasıl başlayacak, Usyk ilk round nasıl olacak. Yine maçta canlı yayın açarak, zaten o maçta %85 %90 canlı yayın açacağız. Maçı enine boyuna değerlendireceğiz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu da daha fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü konu gittikçe dağılıyor. Yine zaman zaman Joshua'dan, Usyk'ten haberler geldikçe sizlere paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.